Arkadaşlar merhaba, yeni videoma hoş geldiniz, kanalıma hoş geldiniz. Bu bölümde uzun zamandır yurt dışı seyahati yapamıyordum. O yüzden çevre illeri değerlendirmek üzere memleketim olan Kahramanmaraş'a geldim. Şu anda da Kahramanmaraş'ın çıkış tabelasının bulunduğu yerdeyim. Peki bu videoda ne yapacağız? Bu videoda öncelikle kanalıma konuk olan Öz abimi sizlerle tanıştıracağım. Kendisini hemen buraya çağırıyorum. Gel abi. Artık kanalımıza hoş geldiniz. Evet, kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Motorcunun güncesi engelsiz yolların hemen yanında. Benden sonra abim de YouTube kanalı açarak içerik üretmek istedi. Bu doğrultuda kendisine bir motosiklet aldı. Motosikletle artık kendi günlüğünü, kendi dijital günlüğünü oluşturmaya başlıyor. Hal böyle olunca dedim ki madem sana hikaye lazım, madem böyle bir hafta sonumuz var, gel bunu değerlendirelim ve Maraş'a gidelim dedik. Şu anda bulunduğumuz yer hemen işlek bir yolun kenarı olduğu için çok fazla ses var ve bağırarak konuşuyoruz. Dilerseniz arabaya geçelim. Arabadan siz yolu izleyin. Nereye gittiğimiz sürpriz olsun. Gerçi başlıkta da görüyorsunuzdur muhakkak ama neyse. Arkadaşlar bu videoda motorum yok. Engelsiz yollar Haktan'ın da dediği gibi bugün kendisinin misafiriyim. Kendi aracımla geçeceğim dedi. Bu bölümde ne yazık ki motorumu kullanamıyorum. Ancak bir fısıltı söyledi. Bir fısıltı duydum. Bu fısıltının peşine hep birlikte gideceğiz. Beraber gideceğiz. Engelsiz yollar rehberim. Bugünkü rehberim Öz kardeşim. O halde maceraya başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar başlamadan önce diğer videolarımı izlemediyseniz kanalıma girerek diğer videoları izleyebilirsiniz. Videoları beğenmeyi, yorum yapmayı ve abimin kanalına abone olmayı unutmayın. Abimin kanalında açıklama kısmına ve videonun alt kısmına ekliyorum. Haydi yolda devam edelim. Evet arkadaşlar, az önce siz de görmüş olduğunuz gibi yolu sizlere aktarmaya çalıştım. Umarım yolunu beğenmişsinizdir Ali Kayası'nın. Küçük bir yolculuğun ardından yaklaşık 10 dakikalık 15 dakikalık yolculukla Ali Kayası'na ulaştık. Artık bundan sonra Ali Kayası'nın 2 tane efsaneleşmiş hikayesi var. Hadi gelin bu efsaneyi motorcunun güncesi sahibi olan abinden dinleyelim. Buyur abi. Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Güzel bir yolculuk geçirdik. Hoş bir yolculuk oldu. Duymuş olduğum fısıltılardan bir ilkini size aktarmak istiyorum. Ali ve Şirin birbirini seven 2 kişi. Ancak Ali fakir. Fakir olduğu için de Şirin'i Ali'ye vermek istemezler. Çünkü o köyde yaşayan bir ağa vardır ve bu ağanın bir oğlu vardır. Şirin'i de ailesi biraz da maddi sebeplerden dolayı ağanın oğluna vermek isterler. Doğal olarak da Ali bunu duyduktan sonrasında sevgisine karşı çıkamaz. Ne yapacağını bilemez. O hengamede, o duygu durumunda, o psikolojik halinde şu karşımda görmüş olduğunuz kaleden kendisine, kale dediğim kayadan kendisine aşağı atar. Ve Ali Kayası efsanesi, Ali Kayası hikayesi bu şekilde ortaya çıkar. O günden sonrasında, yanlış bilmiyorum değil mi? Birinci hikaye bu şekilde. Yani Anadolu'da zaten birçok yerde efsaneleşmiş bir şey. Kişilerin birbirini sevmesi ve hayatına son vermesi gibi. Diğer bir hikaye, o günden sonra evet burası Ali Kayası. Ali'nin kendine attığı kaya olarak anılmaya başlanıyor. Ve daha sonrasında halk arasında burası efsaneleşiyor. Tabii ki efsaneleşen tek hikaye bu değil. Diğer hikaye biraz daha uzun. Evet, biraz daha uzun, biraz daha farklı bir hikaye. Çünkü onun peşinde koşmam biraz zamanımı aldı ama dersime çalışıp geldim. Şu anda burada zaten arkada bilgilendirme tabelaları var. Ekranda da görüyorsunuz şimdi. Buraya geldiğinizde o tabelalarda da tabii ki bu hikayeyi okuyabilirsiniz. Ancak şöyle bir şey var. Ben hikayeye geçmeden öncesinde şu an esen rüzgarı bir hafızaya almak istiyorum. Şu an hava 36-37 derece civarında. Kahramanmaraş'ın şu an ne tarafındayız biz? Şu an kuzey
batısı tarafına düşüyor burası. Kuzeybatısı tarafındayız. Arkadaşlar yani şu an gerek etraftan gerek kıyafetlerimin sağlanmasından görüyorsunuz zaten. Burası esen bir yer. Zaten benim diğer anlatacağım, duyduğum fısıltıdaki diğer mevzu da bu yel ile alakalı bir mevzu. Bunu dinleyen arkadaşlarımız sonrasında benim aslında yapmış olduğum araştırmada gördüğüm o ufak noktada o fısıltının bir nebze neden bu şekilde ortaya çıktığını görecekler. Ancak ben bu hikayeye geçmeden öncesinde şöyle bir manzara görülsün istiyorum. Tabii Yani ki, ben şöyle hemen bir araya etraf ekliyorum. görülsün. Ben hemen araya ekliyorum zaten arkadaşlar. Şu anda biz konuşmaya devam ederken siz o görüntüleri izliyor olacaksınız. Ben şundan da bahsedeyim. Şu anda izlediğiniz görüntüler Menziret Baraj Göleti'nin suları. Menziret Baraj Göleti'ni daha sonrasında alt tarafta Sır Barajı ile birleşiyor. Daha sonrasında Adana'ya kadar zaten uzanıyor. Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Şu an diğer hikayeye geçiş yapabiliriz artık. Buyur abi. Evet, diğer hikayeye geçiş yapmadan öncesinde bir yel mevzusundan bahsetmiştim. Buranın birazdan göstereceğiz. Zaten bu anlatırken de araya girecektir. Hazreti Ali ile alakalı bir olayı var buranın. Yani Hazreti Ali'ye dayandırılan bir hikaye de şu an günümüzde anlatıla geliyor. Bu hikayeyi aynı zamanda arkadaşlar Kahramanmaraş Belediyesi'nin kendi sitelerinde de görebilirsiniz. Ben bir ufak araştırma yaptığımda Kahramanmaraş Belediyesi'nin kendi sitesinde ya da diğer Kahramanmaraş tanıtım sitelerinde gördüm bu hikayeyi. Aynı zamanda Ali Kayası'na gelen kişilerde burada bilgilendirme tabelası var. Bilgilendirme tabelasından bunu okuyabilirler. Hazreti Ali ile alakalı olan kısma geçmeden önce ben şundan bahsetmek istiyorum. Daha önce Hak'tan yel ata diye bir şey duydun mu? Yani çok anımsayamıyorum ama ben duymadığımı düşünüyorum. Ama muhakkak olabilir. Evet. Şimdi eski Türk mitolojisinde bazı iyeler vardır. Yani bunu koruyucu melekler ya da o sahip olduğu özelliğin sahibi, yani bir başkasına ait olmayanı, yani iye zaten iyelik eki diyoruz ya. İye sahip demek. Yel iye dediğimiz ise yelin sahibi anlamında kullanılıyor. Ve Azerbaycan halk anlatımında yel iyeye Haydar ismi veriliyor. Şimdi Haydar ismini şöyle bir cebimizde tutalım. Şöyle bir hikaye daha anlatacağım. Birbirine bağlamak amacıyla yapıyorum ben bunu. Hazreti Ali biliyorsun Zülfikar kılıcı var. Evet. Zülfikar kılıcıyla Uhud'da döne döne savaştığı için, fırtınalar estirdiği için kendisine Haydar-ı Kerrar, yani döne döne savaşan aslan unvanı veriliyor. Ve bu halk arasında da bu şekilde biliniyor. Şimdi arkadaşlar burada akan suyun adı Ceyhan. Ceyhan Nehri üzerindeyiz biz. Orta Asya'yı az çok bilenler ya da Türk mitolojisine az çok hakim olan kişiler zaten şunu bilirler. Orta Asya'da Ceyhun ve Seyhun Nehri vardır. Türkiye'de de Ceyhan ve Seyhan nehirleri vardır. Yani halk kendisi gelirken aynı zamanda isimlerini beraber getirmiştir. Şimdi burada gerek esen yelden kaynaklı, gerek şu an önünde akan Ceyhan yani Ceyhun Nehri'nden kaynaklı Azerbaycan halk deyiminde yel iyeye Haydar ismi veriliyor demiştim. Evet. Bakın Hazreti Ali'nin de unvanı Haydar. Haydar-ı Kerrar. Yani savaş meydanlarında fırtına gibi estiği için, yel gibi estiği için kendisine olsa olsa bu yel iyedir. Yel iye yani yelin sahibidir anlamına gelen Haydar ismi verilmiştir. Yani Türkler arasında da Hazreti Ali Haydar ismiyle tanınır. Evet. Peki şimdi hikayemizle Haydar ismiyle ne alakası var diyeceksin. Şimdi şu alakası var. Yel esiyor. Ceyhan Nehri akıyor. Doğal olarak da insanlar yani Orta Asya'dan gelirlerken kendi kültürlerini de getirmişler. Burada da şu hikaye ortaya çıkmış kardeşim. Denir ki Hazreti Ali düldülüyle buralardan geçerken suyun toplanmış olduğunu görüyor. Ve Zülfikar'ı çıkartarak suyun önünü açmak için kılıcını vuruyor. Şimdi anlatılan hikaye işte buranın bu şekilde sanki jilet kesiği gibi olmasının sebebi Hazreti Ali'nin kılıcını vurarak burayı ayırmasından kaynaklı olduğu söyleniyor. Hikayenin şöyle bir kısmı var. Hikayede diyor ki halk efsaneleşmiş olan o halk hikayesinde Hazreti Ali düldülüne binmiş ve dağdan dağa uçarak gelmiş. Şimdi dağdan dağa düldülüyle uçarak gelmesi, yani yel ile uçması, unvanının Haydar olması, buranın bu şekilde Zülfikar'la yayılması bize şunu çıkartıyor. Demek ki Türkler Hazreti Ali'ye Haydar derken boşuna demiyor. Aynen öyle. Ve hikayede de zaten
o atıyla uçarak gelmesi de yel iyeye sahip olduğunu gösteriyor. Yani halk anlatımında böyle bir durum var. Şimdi Alevi kardeşlerim genellikle sahip çıkarlar ama sadece Alevi kardeşlerimizin sahip çıkması gerektiğini düşünmediğim bir değerdir Hazreti Ali. Ali'yi de severim, Ali'yi seveni de severim ve hikayenin de bu şekilde burasıyla özdeşleşmesi benim çok hoşuma gitti açıkçası. Manidar. Gelin isterseniz yürüyerek devam edelim. Hem buranın sosyal çevresinden bahsedelim, sosyal donatılarından bahsedelim. Yavaş yavaş şuraya, buyurun. Olur. Ve bu hikayenin devamında şöyle bir durumdan bahsetmek istiyorum. Hazreti Ali burayı kestikten sonrasında karşı tarafta kale kalıyor. Bu kale de küffarın yani küfür ehlinin eline geçtikten sonrasında Hazreti Ali burayı almak istiyor. Ve tekrardan gidiyor, savaşıyor ve kaleyi alıyor. Şimdi anlatılan efsanelerde şöyle bir şey var arkadaşlar. Benim yapmış olduğum araştırmalar gerekse burada geldiğinizde bilgilendirme tabelasında bunu göreceksiniz. Der ki Hazreti Ali'nin Düldül'ünün konaklamış olduğu bir mağara var karşı tarafta. Aynı zamanda Hazreti Ali buraya diz çökerek abdest aldı. Yerde bazı izler var. O olduğu söyleniyor. Biz görmedik. Çünkü karşıya geçme fırsatımız olmadı. Ancak gelen her turistin onu gözleriyle aradığına da şahit oldum. Bir düzlük var ve bu düzlük Hazreti Ali'nin abdest alırken dizlerini koymuş olduğu yer olarak söyleniyor. Yani Hazreti Ali ve Hazreti Ali hikayesiyle özdeşleşmiş olan bir yer burası. Hem az önce bahsetmiş olduğumuz gibi Şirin'e kavuşamayan Ali'nin hikayesi nedeniyle Ali Kayası deniyor. Hem de Hazreti Ali'nin düldülüyle uçarak gelip burada küffar ehline karşı kazanmış olduğu savaşları anlattığı için, Hazreti Ali ile özdeşleştiği için buraya Ali Kayası deniyor. Aynı zamanda bilgilendirme tabelasında şöyle bir bilgi var. O bilgilendirme tabelasını ben ekleyeceğim Tabii buraya. hemen ekleriz tabii ki oraya. Orada şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki halk yöre halkı buraya yağmur yağmadığı zamanlarda yağmur duasını etmek için de geliyor. Adaklar adanıyor. Daha öncesinde Şahmaran'da anlatmıştım. Hatta orada bir dilek ağacı vardı. O dilek ağacını götürmüştüm. Şahmaran Dağı'nda da yine aynı şekilde insanlar tavaf dönüyorlar ve döndükten sonra adak adayıp adaklarını kesiyorlar. Burası da aynı şekilde aynı ritüelleri uygulayan bir yer arkadaşlar. Tabelada da zaten bunu gördük. Ve aynı zamanda sizler için bir araştırma yapacağım. O konudaki o dersime hiç çalışamamışım ne yazık ki hakikaten. Filmlere konu olan bir yer olduğu söylendi. O hangi filmlere konu olduğunu araştırıp bulup buraya ekleme yapacağım. Zaten yorumlara sabitliyor olacağız arkadaşlar. Şimdi kendi YouTube kanalımın haliyle bir konsepti var. Engelsiz yollar dedik ve yola çıktık. Tabii ki buraya gelirken ne tür bir yoldan geçtiğimizi gördünüz. Ve burada engelli bireylere yönelik nasıl bir imkan var? Burayı çok rahat gezebilirler mi, gezemezler mi? Bundan bahsedelim. Öncelikle araç park ettiğimiz yerden sonrasında tamamıyla tekerlekli sandalyeyle ulaşım sağlayabilirsiniz. Bunda herhangi bir sorun yok. Ayrıca tekrar ulaşımda da yine engelli rampası var. Engelli rampasına ulaşım sağlayabilirsiniz. Gelelim sosyal donatısına. Arkada tuvalet ve lavabo ihtiyacınızı görebileceğiniz birçok alan var ve hemen yan tarafında ise gösterebiliriz. Hemen yan tarafımızda cam terasın bulunduğu alanda ise oturup ya da ayakta çay kahve alabileceğiniz yerler bulunuyor. Buraya gelirken akşam saatlerinde gelirseniz eğer kendi kamp sandalyenizi de getirebilirsiniz. Alt kısımlarda oturabileceğiniz yerler bulunuyor. Peki şimdi yorumlara gelmeden önce ilk soruyu ben sorayım. Peki Tabii. Kahramanmaraş merkez ile şu an bulunduğumuz yer arası kaç kilometre? Yaklaşık maksimum 30 kilometredir. 30 Maksimum. kilometre. Yani yaklaşık olarak trafik olmadığında 30 ila 45 dakika Aynen öyle. arasında Yarım ulaşım saatte mümkün. ulaşım sağlayabilirsiniz. Teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim. Kanalıma konuk olduğun için. Beni davet ettiğin için ben teşekkür ederim. Umarım YouTube kanalında başarılı olursun. İnşallah. Arkadaşlar Çok teşekkür tekrar ederim. hatırlatalım. Abimin kanalına gerek açıklama kısmına gerekse hemen videonun alt kısmına ekliyor olacağım. Takip etmeyi, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Henüz kanal yeni olduğundan stok videolar üretmeye başladı. Artık bu az önce Şahmaran hikayesi de dahil olmak üzere bütün hikayelere kendi kanalından ulaşabilirsiniz. Biz tabii ki kendi konseptimizde gezmeye devam ediyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.